Evet efendim, yeniden hoş geldiniz. İzmir'deyiz ve İzmir'de Bornova'da Filistin yemekleri sunan bir restoranda Hayrettin Bey ile beraberiz. Hayrettin Bey Nabluslu ve kendisi aynı zamanda İzmir'de üniversite okuyor. Ne okuyorsunuz Hayrettin Bey? Uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler okuyorsunuz. Lisansınızı Filistin'de bitirdim. Burada yüksek lisans yapıyorum. Biliyorsun aynen. evet. Yani burada restoran işletiyor, Filistin yemekleri ikram ediyor ama kendisi uluslararası ilişkilerde yüksek lisansı yapıyor. Ben tabii bugün kendisiyle tanışmaya ve Filistin restoranı görmeye geldim. Malum gündem, hepimizin yüreğini yakan bir gündem. Tabii Nabluslu olduğunu öğrenince de sizinle Nablus'u paylaşmak istedim. Nablus bizim için çok önemli, çok özel bir yer. Üzüldüğümüz konu şu, Hayrettin Bey Türkiye'den çok grup gidiyor turizm anlamında Filistin topraklarına ama oraya giden gruplar ki benimle giden gruplar da dahil buna 4 günlüğüne götürüyoruz grubu oraya. Ve işte bir gün tam gün Kudüs'te oluyoruz. Özellikle Cuma günü. İşte Eriha'ya gidiyoruz, Halil'e gidiyoruz, Beytüllahim'e gidiyoruz, Yafa'ya gidiyoruz. 4 gün bitiyor. Nablus üvey evlat. Yani hep kalıyor, gidemiyoruz. Ama yeniden Kudüs'e turlar düzenlersem, Allah nasip ederse Nablus'u da koyacağım. Nasır'a, Celil'e, Taberi'ye, Bi'rus Sebi bunlar da olmalı. Özellikle tarihi kokan Nablus kesinlikle olmalı. Akko olmalı, Hayfa olmalı ama bir numarada Nablus olmalı. Neden Nablus olmalı onu konuşacağız. Çok önemli konular. Bakın Filistin'i biz, Araplar bizi arkadan vurduğu için kaybetmedik. İngilizlerle savaşarak kaybettik. Ve İngilizlerle savaşırken de iki büyük Filistin cephesi vardır. Bir Gazze cephesi, 3 Gazze savaşı verdik. İkisini biz kazandık. Birini İngilizler. İkincisi de Nablus cephesi. Yani bu anlamda çok önemlidir. Nablus Filistin'in neresinde bulunuyor? Nablus Filistin'in batı şeriğinde, güney kısmında. Nablus, batı şeriğin en büyük şehridir. En büyük. Aynen. Yani en çok Filistin'in olduğu şehir. Evet, yaklaşık 380 bin kişi yaşıyor Nablus'ta. Bir de Nablus, batı şeriğin ekonomik başkent gibi oluyor. Çünkü orada ekonomi çok önemli, bir de çok güçlü. Özellikle Nablus'ta. Fabrikalar var. Nablus sabun, doğal sabun, zeytinyağından yapılan bir sabun. Künefesi de dünyaca meşhurdur, sabunu da dünyaca meşhurdur. Ben Nablus'tan çok sabun getirdim, saç çıkartmıyor gerçi yani. Denedik ama 10 numara onu söyleyeyim yani. Hakikaten çok özeldir Nablus marka. Oradan getirtebilirseniz doğal sabun yani böyle zeytinyağlı. Hakikaten öyle. Nablus bir de çok eski bir, tarihi bir, zengin bir şehir. Yaklaşık milattan önce 3600 senede kurmuş. Orada yüksek bir tepe var, Balata Tepe adı. Oradan şehir başladı yavaş yavaş. Şehir tam iki dağdan arasında oldu. Bu meşhur dağlar Cerzim ve İbal dağları. Cerzim'i kaçırmayın bak birazdan konuşacağız. Aynen. Bu videonun başlığında okudunuz belki. Yahudileri kabul etmeyen Yahudiler. Cebeli Cerzim'de. Cerzim Dağı'nda yaşıyorlar. Ben onlara Hayrettin Bey'e soracağım. Belki çoğunuz bu Samiri denilen dünyada sadece 2000 kişi kalan bu Yahudileri bilmiyorsunuz belki çoğunuz. Onları birinci ağızdan Nablus'ta bulmuşum ya İzmir'in göbeğinde. Bırakır mıyım? Bunları konuşacağız şimdi sizinle beraber. Sonra Nablus iki dağdan ortasında oluyor şehir olarak. Nablus'ta İsrail Savaş döneminde çok meşhur bir şehir. Hatta Nablus bir adı var, o meşhur bir adı, lakap gibi. Ateş Dağı. Ateş Dağı. Aynen. Neden? Neden? Çünkü Nablus yani o Batı Şeria'dan en meşhur rezistans olarak İsrail karşıya çıkan bir şehir. İsrail'e en dik duran şehir. Aynen, aynen. Zaten ben Nablus'a gittiğimde sokak aralarında o kadar çok şehit resim var ki. Onları hiç unutmuyorum. Ya yürüyorsun böyle sağlı sollu. Hani bizde böyle bayram gelince böyle elektrik direklerine hep böyle bayraklar asılır ya. Bütün elektrik direklerine gencecik delikanlıların fotoğrafladım. Bunlar bizim şehitlerimizdir. Durmadan. Mesela Halil'de bir Batı Şeria şehri, Filistin şehri, Müslümanların. Ama Yahudiler İsrail oraya Kiryat Arba teröristlerini soktu. Tam şehrin ortasında soktu. Tam şehrin ortasına. Zor. Ya şehrin %100'ü Müslüman. İsrail diyor ki hayır diyor ben buraya Kiryat Arba denilen. Bunların elleri böyle taramalı tüfek tutan teröristler.
Özel bir tarikat bunlar. Yahudi tarikatı. Kiryat Arba onları soktular oraya. Ve onlar ne katliamlar yaptılar. 80'lerden bu yana. Nablus'a İsrail öyle bir Yahudi grup falan sokabildi mi? Eskiden ikinci intifadadan önce Kabri Yusuf bir yer var. Evet. Bir İsrailler iddia ediyorlar. Orada Peygamber Yusuf Aleyhisselam mezarı var. Ama orada yaşayan insanları biliyorlar. Bu oradaki mezarı bir evliya, bir adı Yusuf, Yusuf Dweka. Evet, aslında Yusuf. Biz Müslümanlar Yusuf olarak biliyoruz. Yahudiler Peygamber Yusuf diyorlar. Aynen. Orada bir süre işgal ettiler. 1967'den ikinci intifadaya kadar 80 döneminde çok sıkıntılar oldu orada. Hep yerleşmeciler geliyorlar ziyaret etmeye. İçinde asker hep orada var yani. Şehrin içinde küçük bir İsrail asker noktası yapmışlar. Ama ikinci intifadada içinde çıktılar. Dayanamadılar çünkü çok saldırmaya oldu. Ben Nablus'a gittiğimde o Yusuf türbesine ben de gittim. Türbenin kapısında Filistin askerleri var. Nablus'ta Filistin askeri var bu arada söyleyeyim. Sadece şehir içindeler. Dedim ben Türkiye'den geliyorum. Ben de fotoğraf falan çekildiler, sarıldık. Girebilir miyim dediler. Giremezsiniz. Tepede dediler, karakol gösterdiler. İsrail askerleri var, burayı takip ediyor ve buraya giriş yasak dediler. Bir Müslüman giremiyor diye. İşte olay ne biliyor musunuz? Kıymetli tanrıseverler. Adamlar kendi kutsallarını yarıştırarak hak iddia ediyorlar. Ben bunu bakın yıllardır Kudüs'e gidiyorum ve gözlerimle gördüm. Hristiyan ve Yahudi bunu Müslümanlara yapıyor. Şimdi o kadim topraklarda 1000 yıldır Müslümanlar yaşıyor. Hristiyan geliyor, sen kalk oradan. Niye? Benim peygamber orada duş aldı diyor. Kaldırıyor. Sen kalk oradan. Benim peygamber orada işte yemek yedi diyor. Benim şurada dua etti. Lan bizim peygamberimiz hiçbir şey yapmadı mı? Yani her yeri parselliyorlar. Yani Nablus'ta Yusuf türbesine Yusuf peygamberdi ki Yusuf peygamberin kabri gerçekten Halil'de. Mısır'dan Hazreti Musa Halil'e getirdi. Bunun yalan olduğunu bile iddia ediyorlar. Niye? Nablus'ta bir avuç toprak kapmak için. Sonra biz ne yapıyoruz? Filistin'de her adım başına bizim tarihi ve mukaddes eserimiz, izimiz var. Biz ne diyoruz? Bizim alakası yok diyoruz. Sırtımız dönüp gidiyoruz. İşte onun için bu Nablus yayınını yapıyorum size İzmir'in göbeğinden. Bilelim diye. Şimdi aranızda vardır bazıları, size tenzih ederim de. Ya Nablus'ta neyimiz var bizim? Lale Mustafa Paşa'yı duydunuz mu siz? Boşnak Lale Mustafa Paşa'yı. Kabri Eyüp Sultan'da. Nablus'un göbeğinde koca bir kapalı çarşı var. Çarşıyı yaptıran Lale Mustafa Paşa. Yani 50 tane isim sayarım size. Ama sıradan gidelim. Nablus bu anlamda en büyük şehir ve İsrail zulmüne en çok dik duran şehir. Aynen. Başka? Hala hatta yani bu hala yaşıyoruz. Her gün ailemle arıyorum. Diyorlar ki dün gece saldırdılar, o kadar şey katlettiler. Şu yerde girdiler, şu yerde yaptılar. Şimdi benim gençliğim hayatımda orada yaşadım yani bir sürü şeyler gördüm. İkinci intifada orada yaşadım. İkinci intifada döneminde İsrail şehir 3 parça yapmış. 3 parça hatta sokaklarda mesela atıyorlar. Araba üstüne koyuyorlar. Ses rahat duyuluyor değil mi? Şehir parçalamak için. Biz orada ikinci intifadada yaklaşık 3 ayda elektriksiz, susuz kaldık. Siz kaç yaşındaydınız ikinci intifadada? 15 yaşındaydım. İntifada ne demek biliyor musunuz? Bakın, İsrail hiçbir zaman karşıdaki insanın topundan, tüfeğinden korkmaz. Çünkü bilir ki arkasında Amerika var, Avrupa var. Düşmanımın düşmanı dostumdur dediği için Hristiyanlar Yahudileri hiç sevmiyor. Ama Müslümanları Yahudiler yiyene kadar Yahudilere ses çıkarmıyor. Bunu bildiği için İsrail'in korktuğu tek şey vardır. Ölü bebekler, kanlı, vücudundan kan akan kadınlar, yerde sürüklenen zavallı masum insanlar. Filistinliler kendilerini silahla savunamıyor ki, silahı yok, bir sapanı var, taşı var. Öyle olunca intifada yaptılar. İntifada ne demek biliyor musun? Halkın yürüyüşü demek. Halkı öyle baskılıyorsun, halk çocuğuyla, kadınıyla kalkıyor ayağa ve yürüyor. Yürümesin mi? Ve bunu yaptılar. O Ariel Sharon'un yaptıkları. Ama Allah ona nasıl bir son nasip etti? Adam 15 sene falan bitkisel hayatta yaşadı. Beyni faaliyette, bütün vücut kas katı yatakta. Allah bu zulmü görüp de seyredenlere aynısını fazla yaşasın inşallah. Ben başka bir şey demiyorum. Hepsi görsünler. Kolay ölemesinler. Her bu zulümlerin karşılığını öbür tarafta da görsünler. Ama lütfen bu dünyada da görsünler. Tarihe geçsinler. Ben tarihçiyim, biz not alırız. Tarihe de geçsinler inşallah. Peki,
Nablus çok eski bir şehir. Ben mesela gruplarla Nablus'a gittiğim zaman önce Sebastian'a götürüyorum. Sebastian çok eski bir koy. Tam Nablus'un kısmında. Sebastian'ın orada Roman heykelleri hala var. Onlar çok önemli. Bir de Sebastian bu arada, Sebastian hala bu Yahudi yerleşmeciler her gün saldırmaya çalışıyorlar. Orayı almak için. Evet, oraya almak için. Onlar için Sebastian çok önemli bir maalesef. Evet. Yani bir yer. Şimdi Sebastian'ın orada bir şey iddia ediyorlar. Orada şey var. Bir mazar vardı. Onlara bir alakası var. Yahudiler böyledir. Hemen orada böyle bir mezar uydururlar. Aynen. Burası bizim. Bitti. Kudüs'te bir sürü Müslüman bölgesine. Hatta Müslümanların mezarlıklarını işgal ettiler ya. Kaç tane Müslüman mezarlığına? Burada bizim bir tane büyüğümüz yatıyor. Yani böyle diye. Biz de ne yapıyoruz Türkiye'de? Müslümanlara ait tarihi Osmanlı mezarlıklarını yok et gitsin. Üzerinden yol geçir gitsin. Mezar tapudur Allah aşkına. Yapmayalım. Benim başıma bu kadar sıkıntı niye geldi? Kudüs kitabında, Mescid-i Aksa avlusunda medreselerdeki Müslüman mezarlarını tek tek tespit ettim diye bunlar geldi. Adam yemeyecek orayı. Salahaddin Eyyubi'nin orada yeğeninin mezarı var Mescid-i Aksa'nın içinde. Tarihi mezarlar bunlar. 700-800 yıldır. Onlar çok önemliydi. İşte onun için diyorlar ki her yerde Yahudi mezarı icat edelim, Müslüman mezarları yok edelim. En büyük plan bu. Sebastian'da beni en çok etkileyen şeylerden biri o tarihi cami var ya, Sebastian'daki Ulu Cami. Şimdi Sebastian adı şeyden geliyor. Roma İmparatoru Octavius yani Augustus. Augustus'un kurduğu bir şehir orası. Sebastian antik kenti. Orada bir cami var. Yahya peygamberin vücudu var orada. Yahya aleyhisselam camisi. Beni etkileyen şu. Cami Hristiyanlık döneminde korunmuş. Üstüne bir şeyler yapılmış. Sonra Hazreti Ömer kabrin üstüne bir cami yapmış. Memlükler Hazreti Ömer'in camisinin yanına bir ikinci cami yapmış. Sonra 2. Abdülhamit gelmiş. O iki caminin yan yana yapışık caminin yanına büyük bir cami daha yapmış. Matruşka gibi. Yani Hazreti Ömer, Memlükliler ve 2. Abdülhamit. 3 cami, üçü de duruyor ayakta. Hazreti Ömer'in yaptırdığının içinde Yahya peygamberin kabri. Mesela o beni çok etkiliyor. O kadar iç içe. Demek ki doğru, gerçek ki bu. Orada Hazreti Ömer bile inanıp üstüne bir eser bırakmış. Şimdi Sebastian'ın dışında bir önemli bir yer var. Balata. Balata'nın orada o da eskiden küçük bir koy. Orada bir kilise var. Bu kilisenin içinde bir su çıkan bir yer. Kuyu. Kuyu değil de Sarnıç. aynen. Oradan su harika. çekiyorlar. Şey diyorlar. Oradan İsa peygamber su içmiş. Anladım. Aynen. Peki az önce Abdülhamit Han'dan bahsettik. Abdülhamit Han'ın Sebastian'da izleri var değil mi? Hicaz Demiryolu. Evet. Tren istasyonu. Orada Mesudiye bir yer var. Evet bak nasıl biliyorlar görüyor musunuz? Bakın biz bunları öncesinde konuşmadık. Ben canlı yayın niye açtım? Ben bunu videoda yapardım. Bir kurgu yok. Sıcağı sıcağına. Şu etkileşimi görün diye açtım bu canlı yayını. Bak ben Abdülhamit Han, Nablus dedim. Şak. Ne dediniz? Mesudiye. Mesudiye. Hepsi biliyor. Mesudiye tren istasyonu var. Hicaz Demiryolu'nun en büyük istasyonlarından biri. Hala binaları orada Nablus'ta durmaya devam ediyor. Sizin bunları görmeniz lazım. Peki Nablus şehir merkezine gelecek olursak orada neler var mesela tarihi? Tarihi Eskişehir var. Bu Eskişehir Kapalı Çarşı. Orada çok önemli bir tarihsel bir binalar var. Mesela Saat Kulesi var. O Osmanlı döneminde yapılmış. Sultan II. Abdülhamit Han'ın saat kulesi. Aynen. Abdülhamit Han çok ilginç. Filistin'in bütün şehirlerine saat kulesi yaptırmış. Bakın normalde İzmir'de de var Abdülhamit Han'ın saat kulesi biliyorsunuz. Konak Meydanı'nda. Buraya ne kadar uzaklıkta? Konak. Şu an biz Bornova'dayız değil mi? Ha bak düşünün. Yani 7-8 kilometre ötede Konak Meydanı'nda saat kulesi ki en güzeli İzmir Konak'takidir. Ama Nablus'taki de çok güzeldir. Bakın Kudüs'e yaptırıyor. Nablus'a yaptırıyor. Akka'ya yaptırıyor. Hayfa'ya yaptırıyor. Yafa'ya yaptırıyor. Yafa'daki duruyor ayakta. Akka'daki duruyor ayakta. Nablus'taki duruyor. Kudüs'tekini 1917'de İngilizler işgal ediyor ve direkt yıkıyor. Direkt yıkıyor. Kudüs'teki Yafa kapısı. Babül Halil'in üzerindekine. Ya böyle işte yani. Nablus Saat Kulesi'ni kesin görün. Tika restore etti en son onu. Pırıl pırıl ayakta.
Orada da bir Türk hamam var. O da çok eski. 800 yıllık bir Türk hamam. Çok meşhur. Çarşı girdiğiniz zaman zaten belli olur. Tarih hissedeceksiniz. Çok eski eserleri. Hala aynı, hala olduğu gibi. Çarşı bizim İstanbul'daki, İzmir'deki Kemeraltı'ndaki gibi kapalı çarşı. Yani arastalar var böyle bir sürü iç içe. Dikkat çeken şey şu. Türkiye'de, İzmir ya da İstanbul herhangi bir kapalı çarşıyı gezerken kaç Türk bayrağı görürsünüz? 10 tane, 50 tane mi? Nablus'takine Çok arkasına bir sıfır daha koymanız lazım. Bizde 10 görüyorsanız orada 100 tane. Bizde 100 tane görüyorsunuz, orada 1000 tane Türk bayrağı görürsünüz. Ya. Sonra diyorlar işte onun Kudüs'ü, onun Nablus'u. Biz bu saçları boşuna dökmedik. Hatta Biz bu yalanları yemeyiz. Biz o coğrafyadaki sevgiyi, ilgiyi, muhabbeti biliyoruz, silemezsiniz. Buyurun. Hatta bir önemli bir hikaye var. Bu hikayesi hatta Türk medyaları paylaştı. Bilmiyorum, biliyorsunuz. Nablus'ta bir aile var. Orada bir insan var. Bu insan tanıyorum yani aile alakası var. Osman zamanında bu adamın dedesi bir Osman asker geldi. Osman bana emanet bırakmış. Bu adam emanet tuttu. Geçen seneye kadar. Bir dakika, geçen sene, gazetelere çıktı bu. Ben bunu gazetede evet, okudum. doğru. Gazetede okudum ben bunu. Türkiye temsilcilere verdi emaneti. Bakın, çok Kaç yıllar geçti. siz söylemeseniz benim aklıma gelmemişti. Çok güzel oldu bunu söylemeniz. Anladınız değil mi olayı? Yani aslında Türkçe'de çok güzel Hayrettin Bey. Hayrettin Bey diyor ya o kadar güzel değil diyor ama çok iyi. 300 sene evvel 17. yüzyılda bir Osmanlı askeri Nablus'ta vazife yaparken orada bir Nabluslu Filistinli Müslümana emanet para veriyor. Asker bu. Memleketine gidiyor, geliyor, gelince alırım diye. Ve sonra artık bu asker öldü mü, memleketinden bir daha dönmedi mi bilmiyoruz. Ve o para kalıyor. Koca bir tomar para. 300 sene boyunca bunlar ve dededen çocuğa, toruna aman ha bir gün gelirler paralarını verelim, bir gün gelirler diye saklamışlar değil mi? Evet. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Bu parayı 300 sene saklayan bu insanlara topraklarını Yahudilere sattı diyebilir misiniz? Allah aşkına. Nablus'ta kapalı çarşıda geziyorum. İlk gidişim. Hatta ben ilk Nablus'a gittiğimde Tika ile gidecektik biz. Tika'nın başındaki Bülent Bey, Talha Bey dedi. Kudüs'te o günlerde olağanüstü olaylar oluyor, biz gelmeyelim dedi. Size bir liste yapalım, siz kendiniz gezin dedi. Ben Filistinli bir şoför arkadaş buldum. İlk gidişim benim öyle olmuştu. Oraları öğrenmeye. Kapalı çarşıya girdim. Aynı bizim Türkiye'dekiler gibi. Gez. En son ortada dua kubbesi var. Yani esnafın sabah dükkanı açtığında o böyle halka olup Ya Rabbi ürünümüzü bereketli, kazancımızı bol eyle deyip dua ettiği dua kubbesi. Kubbenin altına geçtim. Orada kitabe var. Kitabeyi okudum. Lale Mustafa Paşa'yı. Lale Mustafa Paşa, Sokulu Mehmet Paşa'nın yani akrabalarından Boşnak kendisi, Bosnalı. Bir de bize yıllarca hep şu yalanı söylediler. Nasıl Filistinliler topraklarını sattığı yalanını bize söyleyip Filistinlilerle aramızı açmaya çalıştılar. Bir de hep şu yalanı söylediler. İşte bu Osmanlı hep Balkanlardaki paşalar hep Balkanlara yatırım yaptı. Hiç Anadolu'ya yatırım yapmadılar. Balkanlarla da aramıza fit sokuyorlar. Boşnak ve Arnavutlarla. Bu Arnavut Boşnaklar var ya, bunlar hep kendi memleketine yatırım yaptı. Hiç Anadolu'ya yapmadı. Ne yapalım? Boşnak ve Arnavutlara küselim, sırtımızı dönelim mi? İngiliz ne diyor? Tabii ki dönelim. Biz onu istiyoruz. Lale Mustafa Paşa Boşnak. Adam Nablus'a dev çarşı yaptırmış. Ne oldu yalanlar? Darmadağın oldu. Lale Mustafa Paşa'nın bir kere Ilgın'da çifte medresesi var. Konya'da eserleri var. İkinci Selim'in Larası. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin yanında Eyüp Camii'nin avlusunda mezarı var. Lale Mustafa Paşa'nın. Erzurum Lale Paşa Külliyesi kimin? Erzurum Lale Paşa. Lale Mustafa Paşa'nın. Bu adam Dadaş değil, bu adam Arap değil, bu adam Fellah değil, bu adam Kürt değil, bu adam Türk değil. Ama bunların hepsine eser vermiş. O birlik ve beraberliğin büyüsünü görüyor musun? Biz bunu bilmek zorundayız. Oradan Boşnak, buradan Arnavut, buradan Türk, oradan Kürt, oradan Arap. Biz bir araya gelsek, o bir avuç Siyonist bu pisliği yapabilir mi? Tükürüğünle boğarsın. Ama ne güzel aramızı açmışlar. Ne güzel bizi birbirimize düşürmüşler. İşte bu yayını akıllı olalım, aklımızı başımıza alalım diye yapıyoruz. Nablus deyince akla gelen çok önemli bir konu var. Yahudileri reddettiği Yahudiler var.
Samiriler. Samiriler. Çok önemli bir yer. Bize biraz Samirileri anlatır mısınız? Samiriler Cerzim tepelerinde yaşıyorlar. Cerzim Dağı'da. Samiriler çok eskidir. Yahudi. Mısır'dan geldiler tabii ki. Ama Samiriler diğer Yahudilerden farklı görürler. Samiriler diğer Tevratlardan değişmiş gibi iddia ediyorlar. Bizimki değişmemiş, bizimki orijinal. Şimdi Samiriler tam yani Nabluslu bir halk diyebiliriz. Çünkü onlar Arapça konuşuyorlar. Onlar kendi Arap gibi tanıtıyorlar. Ama onların yeni falan. Şimdi Samiriler ben ilk tanıştım üniversitede. Bu arada Nablus söylemeyeyim size. Nablus'ta Filistin en önemli üniversitesi Nablus'ta. An-Najah Üniversitesi. O en büyük, en önemli üniversitesi. Bu arada duydunuz değil mi? Bakın Cebeli Cerzim Dağı'nda yaşayan 2000 tane Samiri denilen Yahudi grup var. Çok değişik Yahudiler bunlar. İsrail Yahudileri bunları reddediyor. Ve bahsederken hiç düşmanca bahsetti mi Hayrettin Bey? Hayır. Yahudiler, Nablus Yahudileri dedi. Nablus Hristiyanlar gibi. Çünkü Evet. Nablus da bizim komşu Hristiyan mesela. Hristiyanlar da var değil mi Evet, Nablus'ta? tabii ki. Onların kilise var. Bak Türkiye'de bizim insanlar bunları bilmiyor. Hatta bizim komşumuz var ya, bizim komşumuz Ramazan ayında mesela biz komşu yani çok yakın biz yaşıyoruz. Dışarıda hep mesela normalde nargile içiyorlar ama Ramazan ayında hiç çekmiyorlar dışarıda nargile içmeye ayın boyunda. Hatta yemek mesela Saygı kokusu gösteriyorlar. çıkmasın saygı göstermek için. Samiriler de aynı. Samiriler aynı şekilde. Mesela Ramazan ayının içinde Nablus'ta onların iş, ticaret, okul hepsi Nablus şehrin Tabii. içinde yani. Bir ayrım falan yok. Yani bakın Nablus bir Filistin şehri. %100 nüfusu Müslüman bir şehir. Yani içinde Hristiyan var, Yahudi de var. Ve bu Yahudiler çok rahat. Yüzyıllardır orada yaşıyorlar. Müslüman halkla kaynaşmış. Yani Osmanlı ruhu yani. Onlar Ziyonist gibi değil yani dışarıdan gelmediler. Yani. Bak bunu biz bilmiyoruz Türkiye'de. Kıymetli, çok önemli. kıymetli memleketlilerim, hemşerilerim. Yani Yahudi deyince sanıyoruz ki biz Filistinliler bütün Yahudileri gırtlaklamak ya da Yahudiler bütün öyle bir şey yok. Nasıl Osmanlı coğrafyası İstanbul'da Müslüman, Yahudi, Hristiyan hepsi farklı. İzmir'de öyle. İzmir'in Yahudi mahallesi, İzmir'in Hristiyan mahallesi, Müslüman mahallesi. Biz böyle insanlarız. Ama Siyonistler başka. İsrail devletini Siyonistler kurduğu için o diyor ki ben istemiyorum diyor. Müslüman olmayacak. Sana hayat hakkı tanımıyorum. Bebeklerinizi bile öldüreceğim diyor. Ama baktığınız zaman Nablus'ta Hristiyan ve Yahudi yüzyıllardır şehrin sahipleri Müslümanlarla bir arada yaşıyor ve rahatsız değiller. Peki bunların şu an mesela ne kadar nüfusu var? Ben bir 2000 falan gibi duymuştum. Nablus'ta şu an tam bilmiyorum ama en son duydum 1000-1500 arasında. Bunların mabetleri o Nablus'un hemen dibindeki dağın üstünde Aynen. değil mi? Evet, evet. Peygamber olarak da galiba Hz. Musa'yı değil de Yuşa bin Nun. Yuşa bin Nun'u kabul ediyorlar. Aynen. Kitapları farklı mı? Ya Musa da kabul ediyorlar ama onların detaylı bir şekilde açıkçası bilmiyorum. Ama onlar diğer Yahudilerden farklı görüyor kendisi. Bak bomba bir konu geliyor şimdi. İntifadada Nablus Yahudileri İsrail'e mi yardım etti, size mi yardım etti? Müslümanlara mı? Onlar İsrail karşı çıktılar. Hatta onların kendi şehitler var. Gördünüz mü? Onlar bizden zaten. Onlar orijinal halk. Onlar Filistinliler. Onlar Filistinliler demek yani. Din ayrı, onlar Filistinliler. Onlar dışarıdan gelen zulmü gördüler. Haksız olduğunu gördüler. Onun için biliyorlar yani. İşte bizim bu ruha ihtiyacımız var. Ey Siyonist zalimler, hainler, bebek katilleri. Şu ruh vardı ve siz bu ruha sığındınız. Bütün Avrupa, Hristiyan dünyası sizi kovdu. Bu ruh, bu şuur, bu şefkat, merhamet sizi kucakladı. Ve siz şu an sizi kucaklayan bu şefkatli insanların 1900'lerin başından beri evlerini işgal ediyorsunuz. Bebeklerini öldürüyorsunuz. Yıl 2023'ün sonu hala öldürmeye devam ediyorsunuz. Tarih sizi bebek katilleri olarak yazacak. Ama şu insanları Avrupa'nın zulmünden kaçan Yahudileri kucaklayan şefkatliler topluluğu diye anacak. Haberiniz olsun. Ve bütün bir dünyada lanetliler olarak anılacaksınız. Aklınızı başınıza alın. Almazsanız Yahudi ırkını da lanetliler olarak andırmaya devam edeceksiniz. Bak, konuşuyoruz burada. Yaşıyorlar.
Nablus'ta 2000'e yakın Yahudi. Onlar bizden, onlar Filistinli. Bak gitsin demiyor. Ama sen Siyonist tutuyorsun oraya, aşırı bir tarikat sokuyorsun. Kilyat Arba'nın Halil'e girmesi gibi taramalı tüfeklerle tarıyorsun. Cebel içerisinde hakikaten çok önemli. Ben de çıktım o tepeye, gördüm mabetlerini, şunlar. Kurban kestikleri dönemleri var, şunu var böyle. Çok enteresan. Nablus'ta tarihi camiler var mı? İki meşhur cami var. Hanbali Cami. Bir de Cami Al-Kebir, Büyük Cami. Bunların en eski, Nablus'un en eski camileri. Onların da Nablus'un eski şehrinde oluyorlar. Şimdi Nablus Eskişehir'de onu bahsetmek istiyorum. Orada gittiğiniz zaman çok fazla Türk bayrağı göreceksiniz. Onların insanları hakikaten yani tamam Filistinler hepsi Türkiye çok seviyor ama özellikle Nablus bir şey var. Hala bile çözmeye çalışıyorum. Neden bu kadar bir Türkiye ilgili bir özel bir ilişki var? Özel bir sevgi var, sevmek var. Yani özellikle Kapalı Çarşı'ya gittiğiniz zaman Türk diyebilirsiniz. Ben Türkiye'den geldim. Bu kadar huzur, bu kadar hoş geldiniz, bu kadar sevmek, bu kadar Türkiye ikram. deyince fiyatlar düşüyor ya. Aynen, Vallahi. aynen. Bak bizde gelen turiste hemen bindirirsin. Orada hemen tak Türkiye indirimleri başlıyor. Ben bunu yaşadım. Çok gittim ama utanıyorum. Ben oraya çok grup götürmedim. Yani evet hep bu Türkiye'deki 4 günlük tur, 4 günlük tur. Olmuyor ya bak 4 gün gitmeyin ya. Bir haftalık gidin. Nablus'u görün. Haberiye Gölü'nü görün. Ne bileyim Nasıra'ya çıkın. Celile'ye gidin. Mesela Kudüs, Filistin'e giden Türkiye'den bir kişi nerelere gitmeli? Bir de onu sorayım son bir soru olarak. Nerede? Mesela biz Türkiye'den bir grup İzmir'den Kudüs'e yani Filistin'e gezmeye gittik. Hangi şehirleri gezmeliyiz? Nereleri Kesin görmeliyiz? Kudüs. Kesinlikle. Evet. Kudüs tarih olarak önemli olarak Mescid-i Aksa ziyaret etmek için. El Halil niye çok önemli? Çünkü El Halil şehir size İsrail nasıl oraya işgal ediyor gerçek hakikaten gösterecek. Çünkü El Halil şehir girdiğiniz zaman Kiryat Arba yerinde bu kadar şehrin içinde asker noktaları, duvarları, kameraları, otomatik silahları yani bu kadar işgalci bir mesel o yani çok anlatıyor. Hiç hapishaneye girdiniz mi siz cezaevine? Ben çok girdim. Cezaevlerine ben çok konferans verdim. Ümraniye cezaevi, Paşa Kapısı cezaevi, Bursa Feytepe çok konferans verdim ben Adalet Bakanlığı ile beraber. Ve cezaevine nasıl girilir çıkılır çok iyi biliyorum. Halil'e aynen öyle giriyoruz. Hayrettin Bey onu söylüyor. Yani böyle kirpi kapılar var böyle. Kirpi kapılardan giriyorsunuz. Adam hiç unutmuyorum bir gün Halil'e gittim. Filistinlilerin bayramı var. Ramazan bayramı. Palyaçolar tutmuşlar çocuklarla. İsrail askeri elinde kurşun ağzına verilmiş tüfek palyaçoların etrafındaki çocuklara böyle tutmuş. Fotoğrafını çektim ben. Buyurun. Nablus şehir kesin. Nablus görünmeli. Nablus görünmeli. Çok eski tarihsel bir şehirdir. Bir de Türkiye çok bağlı bir şehirdir. Kudüs dedik, El Halil, Nablus, Ariha, Jericho. Ariha. Çünkü Ariha orada çok farklı bir yani dünyanın en dip Dut Gölü'nün olduğu yer. Aynen. Bir de orada gittiğiniz zaman hissedeceksiniz. Kutu bir şey oldu burada. Evet. Aynen yani. Hakikaten bir sıkıntı. Yazda çok güzel. Hava 10 numara böyle yani. Kışın gidiyorsun yaz gömlekleriyle. Pırıl pırıl denizin kenarı ama ben oraya gidip de böyle hiç sıkılmadığımı hissettim. Hep böyle bir sıkılma, bir ruh baskısı. Ama of bir gidelim bir kurtulalım. Aynen. Bu duygu hep oluyor. Aynen. Hatta Peygamber Aleyhisselam bir hadis var. Orada fazla kalmayın diye. Evet. Başka Ramallah. Ramallah'a gidilebilir. Ramallah gidebilir. Ben bir Ramallah hatırası anlatıp güldüreyim mi millete? Ramallah'a ilk gidişim. Bir grupla gitmiştik. Biz grubun içinden bir beyefendi dedi ki hocam dedi ben dedi Ramallah'a gideceğim dedi. Ya dedim bizim grubunla 4 gün Kudüs'teyiz. Ramallah yok programda olmaz dedim. Ben gruptan kimseyi göndermem. Ya hocam dedi ben dedi burada Türkiye Büyükelçiliği ile aramayı orada arkadaşlar var. Onlar beni Ramallah'da gezdirecek. O zaman dedim ben de geliyorum. Çünkü benim grubum bana emanet. Ben bir kişiyi kafasına göre göndermem. Olmaz. Başına bir şey gelir. Bizim Büyükelçilikten 2 tane polis geldi. Resmi arabayla, Büyükelçilik plakasıyla. Bizim o arkadaşı aldılar, beni de aldılar.
Ramallah zaten Kudüs'e yakın biliyorsunuz. Kaç? 20 kilometre. Gittik. Tabi İsrail aramaları oluyor böyle. Geçtik. Ramallah'ta Yaser Arafat'ın mezarı var. Aynen bizim Ankara'da Anıtkabir gibi. Yaser Arafat'ın mezarı var. Kapıda böyle 2 tane asker bekliyor. Biz girdik içeri. Bizim o arkadaşla beraber. Askerler tabi hazır olda beklerlerken bir de başta bir subayları vardı. Subay şöyle bir baktı. Sonra girdik. Katafalkın başında yani sandukanın başında 2 asker böyle soluksuz duruyorlar. Biz o arkadaşla beraber ellerimizi açtık, dua ediyoruz. Biz dua ederken o hazır oldular askerler o yanımdaki arkadaşa baktılar. Bir anda nöbeti bıraktılar. Üzerine bir atladılar bizim o arkadaşın. Atlarken üzerine de şöyle bağırıyorlar. Deli Hüsnü, Deli Hüsnü diye bağırıyorlar. Diyorum ne oluyoruz? Meğer Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hüsnü diye bir karakter varmış. Yanımdaki arkadaş Deli Hüsnü'yü oynayan tiyatrocuymuş. Bak ben yani izlemediğim için Kurtlar Vadisi bilmiyorum. Meğer meşhur bir sanatçıymış o. Benim turumla gelmiş, haberim yok. Onlar izliyorlarmış. Bizden daha iyi izliyorlar. Aynen. Hakikaten. Orada Murat diye yayınlandı. Polat değil. Çünkü Murat Arapça isim. Ondan sonra böyle Murat, Nebati Kurtlar Vadisi falan diye askerler nöbeti bıraktılar. Deli üstüyle. Biz yazık Yaser Arafat'la böyle kenarda kaldık ikimiz öyle. Onunla böyle fotoğraflar çekildiler ettiler. Sonra subay koştu geldi. Subay da tanımış. Abi acaba o mu diye düşünüyor. İçeride patırdı olunca o da koştu. Onlar böyle falan. Yani ya bakın Türkiye'deki bir diziye bakın ya. Yaser Arafat'ı kabrinin başına yaşadım ben bunu yani. Nereden nereye? Çok teşekkür ederiz Hayrettin Bey. İnşallah beraber gezeriz bir gün. İnşallah. Nablus sokaklarında, Özgür Filistin'de inşallah. Bu yayını İzmir'den yapıyoruz, Bornova'dan yapıyoruz. Neydi restoranımızın ismi? Du Levant'ı unutmayın. Bornova'ya gelin. Burada böyle ailecek saat öğleyin 12'de açılıyor. Akşam 21'e kadar açık. Burada Kudüs yemekleri, Filistin yemekleri var. Ben bir süredir Kudüs'e gidemiyorum ama bugün burada yemeklerinizle resmen Kudüs'e, Eriha'ya gitmiş. Orada çok alışık olduğum sofraların başına oturmuş gibi oldum. Allah razı olsun. Sizleri de bekliyoruz. Başta İzmirliler, İzmir civarında oturanlar. Du Levant'a gelin. Kardeşimiz bakın burada uluslararası ilişkiler okuyor. Yüksek lisans yapıyor. Ve aynı zamanda ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Ben yemekleri beğendim. Yüz diye söylemiyorum. Yani Kudüs'te yediklerimden fazlası vardı, eksiği yoktu. Kalite 10 numara. Çok güzeldi. Onun da videosunu yaptım. YouTube'da bir önceki video o. Yemekleri tanıttım. Burada yiyebileceğiniz yemekler. Ben şimdi buradan fuara geçiyorum. İzmir fuarına 15'te konferansım var. Selçukluları ve Kudüs'teki Selçukluları da anlatacağım. Sonra da imzamız olacak. Müsait olanları beklerim. Hayrettin Bey İstanbul'a bekliyorum. İnşallah. Önce İstanbul'da buluşalım. İnşallah. Sonra Nablus'ta, Kudüs'te inşallah. Amin. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İzmir'den selamlar, saygılar.